Merhaba arkadaşlar, ben de Gökrem Tekir'in bir diğer sanal asistanıyım. Bugünkü videomuzda proje yönetiminde eğitim ve mentörlük konusunu ele alacağız. Bir projenin başarısı yalnızca doğru planlamayla değil, aynı zamanda ekip üyelerinin ve paydaşların gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasıyla da yakından ilgilidir. Eğitimin rolünü anlamak bir proje yöneticisi için kritik bir beceridir çünkü en iyi plan bile hazırlıksız bir ekiple uygulandığında başarısız olabilir. Bir eğitim planı hazırlamanın ilk adımı gerekli yetkinlikleri belirlemektir. Bu süreçte bazı sorular bize yol gösterir. Öncelikle ilgili paydaşın hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu saptamak gerekir. Ardından işi verimli bir şekilde yapabilmesi için hangi becerilere sahip olması gerektiği değerlendirilmelidir. Son olarak da eğitimin hangi yöntemlerle verileceği ve bu sürecin maliyetinin ne olacağı netleştirilmelidir. Bunun ötesinde eğitim planı bir defalık bir belge değil, proje süresince güncellenen dinamik bir rehberdir. Proje ilerledikçe yeni gereksinimler ortaya çıkabilir. Bu yüzden planın esnek ve uyarlanabilir olması gerekir. Başarılı proje yöneticileri eğitimi bir maliyet değil, uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Eğitimler farklı yöntemlerle sunulabilir. Örneğin eğitmen liderliğinde sınıf eğitimleri düzenlenebilir. Bunun yanında sanal ortamda verilen online eğitimler de tercih edilebilir. Katılımcılar kendi hızlarında ilerleyebilecekleri e-öğrenme içerikleriyle bilgi edinebilirler. Bazı durumlarda belge incelemeleri yoluyla öğrenme sağlanabilirken, işbaşı eğitimleri ve etkileşimli simülasyonlar da etkili yöntemler arasında yer alır. Burada önemli olan nokta, her yöntemin farklı avantaj ve sınırlılıklarının olmasıdır. Örneğin, sınıf eğitimi anlık etkileşim sağlar ama daha maliyetlidir. E-öğrenme ise maliyet açısından uygundur fakat katılımcıların disiplinli olmasını gerektirir. Bir proje yöneticisinin görevi bu yöntemleri paydaşların öğrenme tarzına, bütçeye ve zaman kısıtlarına göre en uygun şekilde seçmektir. Eğitim maliyetleri proje bütçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İçerik hazırlığı, lojistik, salon giderleri, hatta eğitim materyallerinin çoğaltılması bile dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra eğitimlerin planlanma zamanı da kritik öneme sahiptir. Eğer eğitim projenin kritik yolu üzerindeyse projeyi geciktirme riski vardır. Bu nedenle eğitim faaliyetleri proje planına entegre edilmeli ve katılımcılara net tarihlerle duyurulmalıdır. İyi planlanmış bir eğitim takvimi yalnızca bilgi aktarımını değil, aynı zamanda ekiplerin motivasyonunu da artırır. Eğitim her zaman yeterli olmayabilir. İşte burada mentörlük devreye girer. Deneyimli ekip üyeleri daha az deneyimli olanlarla eşleştirilerek bilgi paylaşımı yapılabilir. Bu yöntem hem ekip içindeki işbirliğini artırır hem de uzun vadeli öğrenmeyi destekler. Ayrıca mentörlük ekipte kuşaklar arası bilgi aktarımını da kolaylaştırır. Yılların deneyimi olan bir çalışan ile yeni mezun birinin birlikte çalışması hem inovasyonu hem de geleneksel yöntemlerin güçlü yanlarını birleştirir. Böylece sadece bilgi değil, aynı zamanda kurum kültürü de nesilden nesile aktarılır. Son olarak verilen eğitimin etkili olup olmadığını ölçmek gerekir. Bunun için eğitim öncesi ve sonrası testler uygulanabilir. Eğer paydaşların performansı artıyorsa eğitim amacına ulaşmış demektir. Ancak yalnızca test sonuçlarına bakmak yeterli değildir. Gerçek ölçüm, eğitim sonrası günlük iş performansında görülen değişikliklerdir. Eğitim, teoriyi pratiğe dönüştürdüğünde başarılı kabul edilir. Ayrıca bazı projelerde sertifikasyon süreci de işin bir parçası olur. Sertifikalar çalışanların bilgi seviyesini belgelendirirken aynı zamanda onların motivasyonunu ve profesyonel itibarını da artırır. Özetle, proje yönetiminde eğitim ve mentörlük projenin başarısı için kritik unsurlardır. Doğru planlama, uygun yöntem seçimi
ve sürekli değerlendirme ile ekip üyeleri ve paydaşlar projeye maksimum katkı sağlayabilirler. Eğitim ve mentörlük sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda proje ekibini daha güçlü, motive ve dayanıklı bir yapıya dönüştürür. Eğer proje yönetimi ile ilgili bireysel veya kurumsal olarak eğitim almak isterseniz, İstanbul Kurumsal Gelişim'in web sayfası projeyönetimi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.